Ya Türkiye'de zaten bakın büyük bir fırsatçılık durumu söz konusu. Her şeyde. Bizim kadar fırsatçı bir millet yok. Bakın tatile gitti vatandaş. Geçen yıla göre fiyatları 2 kat arttırdılar. Araç fiyatlarını anlattım. Yeme içme almış başını gidiyor. Özellikle bu tatil yörelerinde beni takip edenler bilir. Hep anlatıyorum. 99 liraya lahmacun satan yerler var ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Hele böyle vatandaşı dolandıran, kazıklayanlara yani söyleyecek söz bulamıyorum. 99 liraya lahmacun satıyorlar. Bayram gelir, fiyatlar artar. Korona olur, fiyatlar artar. Bilmem ne olur, fiyatlar artar. Bizim kadar fırsatçı bir millet yok. İnanın bana bunları anlatırken utanıyorum ben. Tatil yörelerine gittiniz pek çoğunuz. Koronavirüs nedeniyle geçen yıl gidememiştiniz. Bu yıl gittiniz. İster memleketine git, ister tatil yörelerine git. Önemli değil. Fiyatlar nasıldı? Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'de yaşayanlara da söylüyorum. Fiyatlar nasıl? Allah aşkına lütfen sizden rica ediyorum. Şu Türkiye'deki bu yıl tatil deneyimlerinizi anlatın bize. Yazın, okuyalım. Böyle bir fırsatçılık ben görmedim. Beni takip edenler yine bilir. Bodrum'a gittim sizin için o atmosferi görüntüledim. Soygun var. Vatandaşı soyuyorlar, gurbetçiyi soyuyorlar. Hiç kimsenin de ses çıkmıyor. Korona, morona, denetim hiçbir şey yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Niye? Turizm sektörü zarar görmesin. Turizm bu mu kardeşim? Bu mu? Milleti kazıklamak mı? Dolandırmak mı? Geçen yıl bir hamburgeri 10 liraya satıyorsan bu sene 25 liraya satıyorsun. Bu mu turizm? Antalya'nın pek çok yerinde tatil yörelerinde euro ile dondurma satıyorlar. Yemek satıyorlar. Euro geçiyor. Fiyat soruyorsun sana diyor ki 10 euro, 15 euro. 14 euroya dondurma satıyorlar Side'de. Bu mu turizm? Vatandaşı kazıklayacaksın. Bu mu turizm kardeşim? Şimdi bir şey anlatacağım, bir örnek vereceğim. Kusura bakmayın ama anlatmak zorundayım bunu. Şimdi bu sözde turizmciler, işini dürüst yapanlara sözüm yok. Hepsini anlatmıyorum. Ben bu hokkabazları anlatıyorum. Bunlar özellikle gurbetçi vatandaşımız gelsin nasıl kazıklarım diye plan yapıyorlar. Bütün sahil şeritlerini kapatmışlar. Bir tane kazık yapmışlar. Diyorlar ki biz bu sene bu vatandaşı nasıl kazıklarız diyor. Bu ellerinde bir kazık. Adeta böyle. Sen gurbetçi, turisti kazıklarsın. Seneye de o kazığı alırsın. Şimdi gurbetçi kalmadı. Döndü hepsi. Avrupa'ya geldiler. Turist kalmadı. Çok az var. O kazığı alırsın kış döneminde. Anladınız, devamını anlatmıyorum. Böyle bir aymazlık olur mu ya? Bu nasıl bir rezillik? Denetim yok. Yani Allah'a emanet. Fiyatları anlamak mümkün değil. Tamam diyorlar. Euro 10 lira oldu. Gurbetçinin cebinde para var. Sanki gurbetçi parayı havadan topluyor. Ağaçtan topluyorsunuz değil mi? Ya tamam bir değeri vardır her şeyin. Onu alırsın. Ama kardeşim senin yapmış olduğun insanlık dışı bir şey. İnsanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir durum. Bizim toplum kadar kazıkçı bir toplum yok. Vurguncu bir toplum yok. Ya bir tane gazlı içecek kola 55-60 lira. Ayıp be, markette 3 lira 5 liraya satılan şeyi sen nasıl 20 katına 10 katına satıyorsun be? Utanmaz, ahlaksız. Bu mu turizm? Turizm Bakanımız Sayın Ersoy ülke turizmi zarar görmesin diye gece gündüz çalıştı, etti vesaire. Bunlara mı çalıştı kardeşim? Bunlar daha çok vatandaşı kazıklasın diye mi çalıştı? Bakın işini dürüst yapanlara sözüm yok. Dürüst yapmayanlara bir şey söylüyorum. Daha beter olun. Bu ne nasıl bir rezilliktir ya? Türkiye'de 14 euroya dondurma satıyorsun. 99 liraya lahmacun satıyorsun. Ayıp be. Ahlaksızlık ya. Sizin suçunuz yok. Sizi denetlemeyenlerin suçu var. Sizi denetlemeyenlerin suçu var. Senin anan mı baban mı 99 liraya lahmacun yemiş? Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor arkadaşlar ya. Bu konuyu bakın gündeme bir tek ben getiriyorum. Bu turizm noktalarında soygun var. Sahilleri kapatmışlar, işgal etmişler. Yok şezlong parası, yok şemsiye parası, yok bilmem ne parası diye vatandaşı soyuyorlar. Göz göre göre göz yumuyorlar. Gidin bakayım hadi Bodrum'a.
Gidin Marmaris'e, Fethiye'ye, Antalya'ya. Hadi sahil şeritlerini nasıl böyle işgal etmişler. Hadi gidin bakın. Çoluk çocuğunuzla beraber gidin buralara bakayım. 500-600 liradan aşağıya çıkabiliyor musunuz? En ucuzunu söylüyorum, kişi başı. Yok şezlong parası, yok şemsiye parası, yok bilmem ayak bastı parası, yok yemek parası. Hadi gidin bakalım. Bunu bilmiyor mu yetkililer? Biliyor. Bile bile göz yumuyorlar arkadaşlar. Turizm bu mu? Ben bu sezonun başında ne dedim? Aman Yunanistan'a gitmeyin, aman diğer Avrupa ülkelerine gitmeyin. Türkiye'ye gidin, paranızı Türkiye'de harcayın. Türk esnafı kazansın dedim. Çok pişmanım bunu söylediğim için. Sizlerden özür diliyorum. Bu soyguncular, bu ahlaksızlar bu kadar vurguncu olduğunu bilmiyordum ben bunların. Resmen bunlar soyguna hazırlık yapıyorlar. Gurbetçi gelse de, turist gelse de soysak diye bekliyorlarmış bunlar. Pusuda yatmışlar, bekliyorlar. Avlarını bekliyorlar. Kusura bakmayın böyle. İşini dürüst yapanlara bir şey demiyoruz. Gerçek turizmciler ama bunların hepsi yani daha ağır konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezalet olur mu ya? Fiyatlar almış başını gidiyor. Kontrol yok, denetim yok. Böyle bütün hokkabaz tipler ben turizmciyim. Sen turizmin ne olduğunu biliyor musun? Turizmin tesisini biliyor musun? İşgal etmişler bunlar Türkiye'nin turizm noktalarını. İşgale var. İşgal. Yunan'ın gelip işgal etmesine gerek yok. Bu hokkabazlar işgal etmişler. Hiç kimse de hiçbir şey sormuyor arkadaşlar. Rezillik, ahlaksızlık almış başını gidiyor. Hep anlattım. Defalarca anlattım. Kim bu işe dur diyecek dedim. Hiç kimsenin duyduğu falan da yok. Birileri de nemalanıyor bu işten kardeşim. Bu açık. Nemalanıyor. Rezillik ya. Nedir kardeşim bu turizm noktalarında? Çoluk çocuğunla beraber korkuyorsun. Bir yere gidip oturup bir bardak çay içmeye. Nasıl kazıklayacaklardı? Euro ile hesap istiyorlar. Utanmazlar ya. Yok servis ücretiymiş. Sanki burası Avrupa, İtalya burası. Koperto servis ücreti alacak bizden. Türkiye'de böyle bir şey yok ki. Nasıl kazıklayacaklarını şaşırmışlar. Ağzını açıp bir şey söylesen ağzını burnunu kırarlar. Evet. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen deneyimlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videonun altına yorum olarak yazın lütfen. Bu dönemde vatandaşının yanında olmayan bir devletin sosyal bir devlet olduğundan bahsetmemiz maalesef mümkün değil. Tabii ki Almanya bu koronavirüs döneminde pek çok yardımda bulundu. Ama bu yardımların hiçbir şekilde emekliye verilmediğini görüyoruz. Ev hanımlarına verilmediğini görüyoruz. Çocuk sahibi olan ailelere gerektiği kadar yardım yapılmadığını gözlemliyoruz. İşçilerin maaşları aynı. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Emeklilerin durumu ortada. Zaten bu dar gelirli dediğimiz kesim almış olduğu maaşlarla markete gidiyor, çarşıya gidiyor, kirasını ödüyor vesaire. Yani ayakta kalabilmek için insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Son 1-1,5 yıl içerisinde Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde maalesef hayat en az %20 oranında pahalılaşmış vaziyette. Fiyatlara bakıyoruz. Fiyatlar çıldırmış. Zaten dar gelirli vatandaş almış olduğu maaşla markete gidiyor, çarşıya gidiyor, pazara gidiyor. Yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama fiyatlar ne dedik? Arttı. En ucuz market olarak bilinen Aldi'de de bile şu anda her şey geçen yıla göre %20 artmış durumda. Ben bu yorumu yaptığımda bazı izleyicilerimin yorumlarını görüyorum. Biliyorsunuz ben tüm yorumları okuyorum tek tek videoların altındaki. Diyor ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zamlar olmadı diyor. Şimdi bakın. Özellikle ev hanımlarına şunu söylemek istiyorum. Markete, çarşıya, pazara gidenlere. Son bir yıl içerisinde fiyatları kıyasladığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyasınız? Lütfen yorumunuzu bekliyorum. Bu videonun altına yazın. Fiyatlar arttı mı, artmadı mı? Aldi'de bakın Aldi en ucuz market olarak bilinen Aldi'de bile artık ucuzluk diye bir şey yok. Türkiye'den bizi izleyenler BİM, Şok gibi, A101 gibi marketler eskisi gibi mi? Lütfen sizler de cevap verin. Gerek ülkemizden
ana vatanımızdan izleyen gerekse Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza marketteki, çarşıdaki, pazardaki fiyatların durumu nedir? Hadi bana inanmıyorsunuz diyelim. Yorumlara bakalım. Kim ne yazacak? Arkadaşlar hiçbir şey eskisi gibi değil. Almanya, Fransa, Hollanda gibi, İsviçre, İsveç gibi ülkeler, gelişmiş ülkelere baktığımızda vermiş oldukları sosyal yardımlar pandemi öncesinin sosyal yardımları. Ama her şey değişti. Son bir yıla baktığımızda ev kiraları arttı. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Bu sosyal yardımları, hani siz diyorsunuz ya biz sosyal devletiz. Onun için söylüyorum, hani Türkiye'yi anlatmıyorum. Tamam, Türkiye'de sosyal yardımlar yok denecek kadar az. Yani milletin derdine derman olmaktan uzak. Ekonomi ayırdım, ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Şu an ben Avrupa'yı konuşuyorum. Dünyanın en büyük ekonomileri Avrupa'da neredeyse arkadaşlar. Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre. Sosyal yardım vatandaşı demek ki yetmiyor. Emekliye kaç paralık sosyal yardım yapıldı bu dönemde? Çocuğu olanlara kaç paralık sosyal yardım yapıldı? Hadi ben bilmiyorum. Siz yazın. Arkadaşlar bazı şeyleri gerçekten özellikle siyasetçiler yalan yanlış bir şekilde anlatıyor. Yani ortada bir manzara var. Bu manzarayı saklamaya çalışıyorlar. Yüz binlerce insan, milyonlarca insan Avrupa'da işsiz kalmadı mı? Fiyatlar arttı diyoruz. Niye maaşlar aynı kardeşim? Vergi, bakın. Avrupa'da şöyle bir saçma durum var. Anlayamadığım bir durum var. Vergi vatandaştan çok yüksek oranda maaşlarından kesiliyor. Örneğin bir kişi 2500 euro maaş alıyorsa en az 500 eurosunu vergi olarak kesiyorsun. Şimdi bu koronavirüs döneminde bari bunu azalt. Bir taraftan kesiyorsun, diğer taraftan da vatandaşı kapına çağırıyorsun. Diyorsun ki vatandaşa, gel ben sana sosyal yardım vereyim. Şimdi madem öyle, vatandaşın maaşından yapmış olduğun, hani brüt maaştan yapmış olduğun kesintiyi azalt. Vatandaşa da sosyal yardımını de ki kardeşim tamam aynı de, ama bak ben senin maaşındaki kesintiyi azalttım de. Hem işçi için hem de işveren için büyük bir külfet. Hem vatandaşa diyorsun ben sana sosyal yardım yapıyorum, hem adamın maaşını kesiyorsun. Yani sağ cebine koyuyorsun, sol cebinden alıyorsun. Vatandaş yine kapına geliyor. Bakın Avrupa ülkelerinin politikası bu. Vatandaşı devlete mecbur bırakıyor, köle yapıyor. Sakın sosyal yardım alanlar beni yanlış anlamasın. Ben sistemi anlatıyorum. Vatandaş sosyal yardım dilencisi haline gelmiş. Gerçekten öyle. Vatandaş sosyal yardım dilencisi olmuş. Avrupa'nın sistemi bu. Maaştan fazla vergi alıyorsun. Esnaftan fazla vergi alıyorsun. Sonra da esnaf ya da işte işçi senin kapına geliyor. Ver diyor. Madem öyle kardeşim, bak görüyorsun. Milyonlarca insan sosyal yardım alıyor. Sosyal yardımla geçinmeye çalışıyor. İnsanların, çalışanların maaşlarından, almış oldukları ücretlerden yapmış olduğun kesintinin oranını düşür. %25 alma. %20 alma. %5 alıyorum de. Sosyal yardımlar tamam aynı kalsın. Yani sorunu çözmek istedikten sonra 1000 tane formül var arkadaşlar. Bakın bu koronavirüs döneminde yapılan yardımları, bakın yapılan yardımların parasını vergi olarak sizden, benden, ondan, Ali'den, Ayşe'den, Fatma'dan alacaklar. Göreceksiniz. Biz yardım yaptık diyorlar ya. Bu yardımları vergi olarak alacaklar. Göreceksiniz. Şu anda Almanya'da yaşayanlarla ilgili bir araştırma açıklandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre insanlara soruyorlar, en çok nelerden korkuyorsunuz? Ekonomik kaygılar yaşıyoruz. En çok ekonomik korkularımız var diyorlar. Yine yapılan bu araştırmada halk şöyle cevaplar veriyor. Koronavirüs döneminde yapılan yardımların bizden geri alınacağını biliyoruz diyor. Halkın devlete olan güveni yok. Biliyorlar her şey para üzerine kurulu. Tam kapitalist. İnsanlık ikinci planda. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Yani sizin korkularınız, ekonomik kaygılarınız koronavirüs öncesine göre hangi safhada? Siz eskiye göre almış olduğunuz parayla rahat eskisi gibi geçinebiliyor musunuz? Özellikle hanım izleyicilerimize söylüyorum.
Eskiye göre kıyasladığınızda nasıl bir ekonomik tablo var? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Değerli izleyicilerim, bir konuda da hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen yayınlarımızı beğenin. Lütfen Emekli TV'ye abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bizim ayakta durabilmemiz için bunlar çok çok önemli. Biz de bakın değerli izleyicilerimiz çok zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu ekranlara gerçekten zor şartlarda görüntüler, videolar çekiyoruz. Sizlerden ricamız lütfen Emekli TV'ye abone olun, katıl üyeliği yapın. Bizim daha fazla insana ulaşmamız ve ayakta kalabilmemiz için videoların altında bulunan katıl üyeliğini gerçekleştirmeniz bizim için çok çok önemli. Sizlerden haseten bunu rica ediyorum.